Hayatı boyunca çalıştık, başka bir şey yapmadık. Aşk evliliği mi yaptın, mantık evliliği mi yaptın? Özet olarak ölümü bekliyor. Ne yapmamız gerekiyor? Formülü ne? Ne yaptın sen? Şimdi bir şoför kendine bakamıyor. Şimdi şey diyorlar ya, eski Türkiye daha kötüydü, şimdi daha iyiyiz. Bunları hayal etmek bile yapamazdık ya dedim. Burada bak çocuklar okuyor. Bugün 1946 doğumlu 80 yaşındaki Fethi amcaya konuk olacağız. Kendisi otobüs şoförlüğü, kamyon şoförlüğü ve inşaat işçiliği yapmış. Onun hayatındaki keşkeleri ve iyikileri öğreneceğiz. Hayatı genellikle deneme yanılma yöntemiyle öğreniyoruz ve yanı başımızdaki tecrübelerden çok fazla faydalanmıyoruz. Bugün bu döngüyü kıracağız ve onların tecrübelerini dinleyeceğiz. Emekli hikayeleri bugün 1. bölümüyle başlıyor. Kaç yaşındasın? 80 yaşındayım. Maşallah. Yani 1946 yılında 46, evet. doğmuş oluyorsun. Şu anda 80 yaşında olmak nasıl bir his? Her yaşın kendine göre bir zevki olduğunu şey yapıyorum. Aynı gençlikte duyduğum mutluluğu da duyuyorum. Yani yaşı ilerlenmiş diye ben karamsarlık yaratmıyorum. Öyle olması gerekiyor. Yeter ki sağlıklı olasın. Yani ağrıyan sızılan yerin olmaması lazım. Ben çok da sağlıklıyım. Yapmış olduğum işten de olabilir. Şofördüm, temiz havanın içindeydim. Hareketliydim. Olabilir, ondan da olabilir. Memnunum. Birçok insan da 80 yaşını göremiyor maalesef. Hani belki arkadaşlarınız, akrabalarınız da. Göremiyor. Ya ben o bakımdan şanslıyım. Bırak görmeyi de yani özet misal veriyorum. 50 kilo bir çimento şu an için 5. kata çıkarabilirim. Vay be. Bırak şeyi de yani. Ne yaptın peki bu yaşa, bu Ya kadar sağlıklı gelmek için? Çiftçilik yaptım, arazide çalıştım. Her şeyin organiğini kullandık. Buğdaysını, şunu, buyunu. Zaten dışarıdan bir şey alamıyoruz ki evden ne yapıyorsa, özür dilerim, hayvan olduğu için onların sütünü, yoğurdunu annem yapardı. Yerdik. Babam sonra hayvan tüccarlığı yapıyordu. Evde et eksik olmazdı böyle devamlı. Fazla hayvanlar kesir, kapıyı komşuya da verirdik. O zaman buzdolabı falan yoktu. 12 gün içinde bitirmemiz lazımdı. Benim mahallenin arkadaşlarım vardı. Fakirlerdi. Hep bizim çevremizdeydi. Çalışır, şey yapardı. Annem onlara et verirdi. Ev 2 kapılıydı. Arkadan yol çıkarken bir but da ben verirdim onlara. Yani sağlıklı beslendin aslında. İşte her şeyin organik olma, bir de içki, sigara falan yok bende tabii de. Ben yıllarda otobüs şoförlüğü yaptım. Sigara içmezdim. Hala içmiyor musun? İçmem yok. Vallahi tebrik ederim. Buradan içenlere duyurulur o zaman. Ya ben içmemenin çok zararlı olduğunu kabulleniyorum. O bakımdan sağlığımdan şikayetçi değilim. Çok memnunum yani. Çocuklar da olsa bazen diyor baba sen eskiden gelmesin, biz senin gibi olamayız ya. Gençler yani. Evet. Tabii ben onlara o direnci göstermedikleri için ben de kızıyorum onlara. Ya gençsiniz ne bir şey, niye yapamıyorsunuz bunları filan. Ben kendim sağlıklı olduğum için anlamıyorum. Onun şey yapıyorum. Şu an için içimdeki duygu, 80 yaşındayım da, düşüncem halen genç yaşlarının hayallerin olur ya. Böyle yaparım, şöyle yaparım, ev yaparım, ağaç yetiştiririm. Yani ben de şu an için zeytin dikmeyi düşünüyorum. Meyvasını yemek için. Öyle bir düşüncem var yani. Hala gelecekle ilgili yapmak istiyorsun. Ben yaşımı onu diyorum. Ben çalıştığım zaman benim en mutlu olduğum bir an, en büyük zevk aldığım bir an yani. Hani çalıştığım, para kazanayım diye onu dikkate almıyorum. Yaptığım iş topluma zararlı değilse, kendime faydalıysa, topluma da faydalıysa sevdiğim bir iş. Ben onu yaptıkça mutlu oluyorum. Muhakkak ki gelecekte birileri faydalanacak ondan. Rahmetli babam söylerdi. Boş duran adam diye şeytanlık düşünürdü. Meşguliyet olursa mesele kalmaz diye. Hep kalabalıklarla iç içesin. Mesela ofiste çalışmamışsın aslında. Hep böyle otobüste işte 100 kişi var. Hep geziyorsun, Evet, hep açık havadasın, evet. hep insanlarla iç içesin. Peki şimdi mesela o dönemi düşündüğünde kendini yalnız hissediyor musun? İşte hissetmiyorum. Hayattan barışık olacaksın, seveceksin hayatı. Ben öyle düşündüğüm için mutlu oluyorum. Hayat değişik yani. Bir şeyde gitmiyor. Muhakkak inişli yokuşlu oluyor bu. Ben insanı şöyle düşünürüm. Ölçüp biçersin. Sevgine layıksa tamam sevgiyi verirsin. Sevgiye layık değilse kalbini kırmaya gerek yok. Uzak durmak lazım. Samimiyeti kaldırmak lazım. Kendine faydası olmuyor, başkasına faydası olmaz. Onu gördüğün an bundan uzaklaşmak lazım. Mesela ben kahvede oynanan oyunların hiçbirini bilmem. Öğrenmek de istemedim. Zevk de almam. Ben çocuğumla gezdiğim zaman Altan mı aşkım bana sordu bu adamlar ne yapıyor? Kahvede yığılmış ya. Özet olarak dedim, ölümü bekliyor. Başka bir şey olamaz dedim. Hani orası sana bir şey vermez. Ama sen dışarıda olsan kazanırsın, çalışırsın, topluma faydalı olursun. Bana sorarsın sen. Ya sen yeni bir arkadaş edindin, dost.
Onda ne ararsın hani yani? Nasıl samimi olursa onda. Ya ben onun çocuğa nasıl davranıyor? Çocuğun muhiti, okula nasıl gidiyor, ilgileniyor mu? Birbirine karşı ailesi, hanımı saygılı mı? Çocuğunu seviyor mu? Evine bağlı mı? Bunlar bunda varsa işte o benim dostum, arkadaşım olur. Ailesini sevmeyen adam, ya senin için ben ölüyorum, seni seviyorum. Bunlar hikaye yani. En önemlisi ailesidir. Ailesini muhakkak sevmesi lazım. Dostumu öyle seçerim ben. Ama bu seçtiğin insan zamanla etten kemikten sinirden yapılan varlık. Hata yapabilir elinde olmayarak. Özür dilemesini biliyorsa mesele yok. Yine barışık olursun yani, devam edersin. Peki insan ilişkilerinde sen iyisin anladığım kadarıyla. İyi düşündüğüm için iyi. Peki insan ilişkilerinde iyi olmak için, dünyayı daha iyi bir yer yapmak için yani ne yapmamız gerekiyor? Formülü ne? Ne yaptın sen? Kendini çok farklı görüp de insanları aşağı çekmeyeceksin. Senden çok değerlileri insanlar vardır. Bunun için onlara konuşurken saygılı davranırsın. Kişiliklerine saygı duyacaksın. Ne şekilde bir hatasını görmemişsin, bir tepki yaratmayacaksın. Yanlış bulduğun zaman da o an için o adam müsait değil senden konuşmaya, üzerine varmayacaksın. Sonraya bırakacaksın. Sonra samimiyetle, sevgiyle adama yaklaşacaksın, yanlışını söyleyeceksin. Bak burada yanlış yapıyorsun. Adam bunu tekrar devam ettirmeyi düşünürse, kardeşim ben seninle ahbap dost olamam yani, uzaklaşırsın. Ya kendine faydası olmuyor, başkasına faydası olmaz zaten. Bu çok önemli. Ben birçok insanı eledim. Çevreden bazı insanlar var yanlış. Bir gün bana saygı duyan arkadaşların yanında yanlış yaptığı zaman ya bu bunun arkadaşı. Belki biz bunun üzerinde aldandık, bu adam arkadaşı böyle. Bu da böyle olabilir. O arkadaşlar zarar görmesin diye saygı duyduğum insanlar zamanla uzaklaştım onlardan. Şimdi adamlar da şaşırıyor. Sen ne yanlış yaptık ki bizden uzaklaşıyoruz? Halbuki sevdiğimden uzaklaşıyorum. Dünyaları yıkılmasın o adamların şeyinde. Bunu herkes idrak edemiyor. Herkes bunu göremiyor. Herkes şey yapamıyor. Peki mesela huzurlu bir gün ne demek senin için? Huzurlu bir gün kafanda çözemediğim bir düşünce olmayacak. Kafan dinç olacak. Evimi sevindireceğim, çocuğumu sevindireceğim. Evimde bulunacağım. Yaptığım işler doğru bir iş yaptığına inanacaksın yani. O muhakkak. O zaman muhakkak huzurlu olacaksın. Kafanda çözemediğin bir iş olmayacak. Ama mesela şu anki zamanda özellikle gençlerde bu çok zor. Yani herkesin kafasında çözmesi gereken bir sürü problem oluyor. Bir de mesela sen çok fazla iş değiştirmişsin ya. Bir sürü insan da ne iş yapacağını da bilmiyor, ne yapacağını da bilmiyor. Kafasında problemler var. O sorunları nasıl aştın? Yani şu an gençlere ne tavsiye edersin? Zaman her şeyin çare bulur. Onu zaman tabii bırakacaksın. Ama öyle bir ortamı yaşıyorsun ki sistem bozuk. Ne kadar iyi niyet, ne kadar çaba göstersin başaramıyorsun. Karamsarlık yaratıyorsun bu sefer kendi kendine. Ama her şeye rağmen çare bulamıyorsun. Yine zamana bırakmış olacaksın yani. Ben şuna inanıyorum yani. Bu adam çok başarılı. Hayır, biraz şanslı yardım edecek. Bir de o an için o devleti, ulusu yönlendiren kişilerin düşünceleridir bu. Ben kısa bir örnek veriyorum. Memlekette ben iş bulamıyordum. Bulduğum işten para alamıyordum. Ben çıktım geldim İstanbul'a. Ne olursa kalacağım. Şartlandım ben zaten. Acda kalsam kalacağım. Gitmeyeceğim. Ya ben otelde yattım. Sabah kalktım. İstediği adama iş sordum, bana iş verdi. O gün memlekette 700 lira şoför maaşı. 700 liranın değeri nedir? 4 nüfuslu bir aileyi geçindir. Ev kirası da dahil geçiniyordum. Ama bu çalıştığım yerde 4000 lira maaş alıyorum. Ben bir sene çalıştım, onu bir aldım. Yani bu benim başarım değil. Bu memleketin verdiği bir başarı. Şimdi şey diyorlar ya, eskiden Türkiye daha kötüydü, eski Türkiye daha kötüydü, şimdi daha iyiyiz. Hayır, eski Türkiye daha iyiydi. Ya şimdi bir şoför mümkün mü ailesini geçin? Şimdi bir şoför kendine bakamıyor. Nasıl bu? Şimdiki zamana iyi diyebilirsin ki. Çok ufak araya giriyorum. Videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Katıl üyesi olarak da bizi, videoları ve kanalı destekleyebilirsiniz. İnsanların emekli olması hakkında ne düşünüyorsun? Tabii yaş ilerleyince, çalışamayınca muhakkak bir gelir olması, emekli olması lazım. Ama şöyle bir şey var. Mesela sonuçta çalışması da gerekiyor ya hala insanın. Ya da gerekiyor mu? Sağlığın iyi olduğu müddetçe ben çalışmaktan yanayım. Çalışmak isteyen moral veriyor. Her şeyi tamir ediyor. Çok güzel bir şey. Ben halen düşünüyorum. Peki gençliğinde çok kafana taktığın ama yaşlanınca aslında o kadar da önemli değilmiş dediğin bir şey var mı? İstanbul havasımız vardı, başardık. Ama çok önemli bir iş başardığım için. Böyle bir şehirde. Ya benim ilkokuldan terkim. Ben sonradan ehliyet ikame almışım. Sen Erzincan'dan kalktın, İstanbul'a geldin. Evet. Burada da başarılı oldun. Tabii. Yani büyük bir iş yaptın aslında. Bugünkü hayatım dahi o gün düşünemiyordum. Olmaz diyordum. Mümkün değildi. Yani çocukların, torunların özel okulda şeyi vardı, oyunları vardı. Gitti, kendi kendime düşündüm ya, bunları hayal etmek bile
yapamazdık ya dedim. Burada bak çocuklar okuyor. En büyük hatan neydi sence? Keşke şunu şöyle yapsaydım dediğin bir şey var mı? En büyük hatam, büyükleri fazla dinledim. Daha önceleri mücadele yapamadım. Memlekette bir şey yaptığımız yoktu. İstanbul'a kaçtım geldim. Beni aldı götürdüler tekrar. Tekrar geldim, tekrar götürdüler. Götürdükleri zaman ne yapıyor? Tarlaya gönderiyorlar. Yani bunu yap, şunu yap. Yani sevmediğim ortam orada. Sonra babam yaşlandı. Abim Almanya'ya gitti falan. Biz de biraz büyüyünce kimseyi dinlemedim. Dedim ben o memlekete yerleşeceğim. Ne olursa olsun. Çalıştığım araba vardı. Yeğenimle samimiydik. Ödünç para aldım. Ankara'ya geldim. 700 lira ondan ödünç para aldım. Valizimin içinde 2 tane çamaşır vardı. Hani kirlendim ben değiştim. Başka bir şey yok. Ama kafamda şu vardı. Ben buraya yerleşeceğim. Kesinlikle yani. Geri dönmeyeceğim yani. Şu an öyle geldi. Ama korktuğum kadar çıkmadı adam. 2. gün bana iş verdi. Darı ambarına düştük yani. Öyle diyeyim, parayı kim ne yapsın? Aslında ben pişman olduğun şeyi sordum ama sen yine de pişman olacağın şeyler çok yapmamışsın sanki. Büyüklerini de dinlememişsin. İstanbul'a gelmişsin. İstanbul'da da kafana koyduğun şeyi yapmışsın. Ama benim sülalenin gelmez, bana bütün karşı gelenler, sülalenin buraya gelmesine hepsine vesile olan benim. Niye? Ben İstanbul'a yerleştim. Ev var, millet hazır geliyor. Heyecan, yani iş bulurum bulamam demiyor. Bir de şu da varmış. Sen otobüs şoförüyken İstanbul'a gelen, evi barkı olmayan, kalacak yeri olmayan insanları da alıp evine getiriyormuşsun. Oluyordu evet. Yani neticede ya şunu bir özet olarak söyleyeyim. Kimsenin bana bir geçmişi yok yavrum. Benim sülalem herkeste geçmişim var. Çünkü kimsenin geçmişini kabul etmedim. İmkan olmadığı zaman yoklara razı geldim, yok yaşadım. Yani yemedim, içmedim, onu yaptım. Onun gurur meselesi var bende ya. Mümkün değil. Ben babamın verdiği parayı almadım. 5-6 kardeşik. Paralarını aldı, harcadı, şey yaptı. Ben sıfırdan çıktım geldim İstanbul'a. Aradan geçti 5-6 sene. Babamın verdiği mallarını hep harcadı. Almanya'da abim vardı. Beni çok severdi. O babam aldı geldi. Ya dedi al da babam da işte bugün var yarın yok dedi. Aldı o da rahatsız etsin. O zaman aldım. O da aşkın 1 yaşında da minibüs aldım. Yani ilave ettim üzerine. Hayatta peki öğrendiğin en büyük ders neydi? Gençlere de tavsiye niteliğinde. En büyük ders dürüst olarak yaşamak, çalıştığın yere saygı duymak. Adam bir iş kurmuşsa, tek bir adam dahi çalıştırıyorsa o adama saygı duymak lazım. Bir aile sebepleniyor ondan. Senin adama kalkıp bunu böyle yap, şunu yap demen yanlış olur. Adamı yanlış görüyorsunsa orada bulunma, işi bırak. Ama orada çalışıyor, sebepleniyorsunsa muhakkak saygı duyman lazım o kişiye. Sen yaptığın işlerin hepsi evden biraz uzak kalmana neden olan işler. Evet, şoförlük öyledir. Bunu yaparken bir yandan evliliğini idare etmek, işte eşini idare etmek, çocukları idare etmek zor olmadı mı? Ya ailem de çok mücadele verirdi. Ailem de yokluğa dayandı. Mesela şimdi gençlerde evlilikleri görüyorum. Ekonomi bozulduğu zaman, kazanç kesildiği zaman başka bir şeyleri konu yaparak ayrılmalara neden oluyor. Hemen birbirlerini suçlarlar. Ama benim yaşadığım ortamda, benim ailem işim bozulduğu zaman ailem daha fazla bana ilgi gösteriyordu. Ailem dediğin eşin ve çocukların. Eşim, çalışırız, böyle yaparız, şöyle yaparız, az yeriz, yavan yeriz, şey yaparız, ayakta kalırız. Bunu devamlı yaptı. O bakın o şanslıyım yani. Ama şimdiki gençler öyle değil. Biz çok aileyi görüyorum. Temelde altta şu var. Ekonomi bozulmuş, birbirini suçluyor. Ya esas o an için birbirinize yardımcı olacaksınız. Seven kişi birbirlerini aşacaklar. Ben onun için ailemin, hanımın yeri bambaşka yani. Aşk evliliği mi yaptın, mantık evliliği mi yaptın? Ya tabii evlenme çağı geldiği zaman insan hayallerine var ki evlenmek istiyor tabii. O konuda bize kimse hak vermiyordu ki. Bizim yaşantımız bambaşka. Babamın yanında biz konuşamazdık. Babamın yanında ben çocuğu sevemezdim yani. Öyle bir disiplin vardı. Amca kızı vardı. Ya amca kızım diye ben evlilik tarihine de görmemiştim. Başka yerde yaşıyorlardı. Erzincan'a geldi. İşte babam seni nişanlayacağız dedi. Şimdi konuşma hakkımız yok. Düğünü yapmak istiyorlar. Kaçıyorum ben. Yok yapmayacağım diyor. Yapmamamın nedeni de ehliyet alım, bağımsızlığımı kazanım. Şeyi biliyorum yaşantıyı sülalede. Yani ben bağımsızlığımı kazanmasam da ya tarlaya mahkum olacağım ya şuraya dediklerim için yapacağım. Hayat çürüyecek yani şey yapacak. Ve eşim hastanedeydi. Hastanede ehliyet raporu çıkarmak için doktora gittim. Gidip görmedim yani.
içimden bir şey kopuyor ama onu yaptığım zaman aile beni şey yapacak. Evleneceksin diye. Ondan yani sevmiyormuş gibi bir numara şey yaptım. Ehliyet aldık, düğünü yaptık tabii. Sen 25 yaşına gitsen şu an, 25 yaşındaki haline ne söylerdin tavsiye olarak? İşi varsa işine ağırlık verecek, kıymet verecek, çalışacak. Az da olsa biriktirmeye çalışacak. O biriktirilen her imkan önüne bir şans çıkarıyor. Yarın herhangi bir yerde bir ucuz paraya bir yer satıldığı zaman, para hiç olmadığı zaman hiçbir şey alamazsın. Ama az da birikimin varsa onu alırsan, o küçük de görsen onu, zaman onu değerlendiriyor, yükseliyor. Gün geldiğince bir sermaye oluyor elinde. Yani azdan bu bir şey olmaz değil mi? Damlaya damlaya göl oluyor. Ama ne yapıp kendi iş kurmaya çalışacaksın. Ticaretle uğraşacaksın. Ticaret çok önemli. Ticaretin içinde olacaksın. Şu an günümüzde para kazanmanın yollarında biraz teknoloji de önemli ya. Sen teknolojiyi ne kadar kullanıyorsun? Teknoloji ben fazla kullanmıyorum. Teknoloji çocuklardan faydalanıyorum da. Artık bu yaşa geldik de. Ama önceleri o teknoloji pek lazım değildi. Değildi ama şimdi lazım yani. Mesela akıllı telefonun var mı? WhatsApp'ın var mı? Yok, kullanmıyorum. Ondan kullanmıyorum. Peki öğrenmek ister miydin? Ya muhakkak öğrenmiş dedim. Ben geldiğim yolda öyle bir mücadele, öyle bir uğraşmam vardı ki zaman ayıramıyordum bunları. Yani çocukları kurtaracağım, evi şey yapacağım. Yani o kadar şey vardı. Sağ olsun çocuklar hiçbiri öğretmedi bana. Şimdi Belki sen öğrenmek istememişsindir. Çocuklarına veya torunlarına bırakacağın en değerli miras ne olur? Öğreti olarak, ona bir ders olarak. Şimdiki hayalim en büyük şey o yetişmekte olan, yani çocuklar zaten gerekeni yaptılar da yetişmekte olan torunlarımı yetiştirmek. İyi okullarda. O çocukları Okutacaksın. İnşallah olacak. Ben değerli varlıklarım onlar. Başka yok. Aile olmak çok önemli değil mi? Değil mi? Aile olmak. Tabii canım. Şimdi insanlar çocuk yapmak istemiyorlar. Ya maalesef niye işin içinden çıkamıyor? Ya çocuk kolay mı ya? Büyük imkanlar oluyor. Çocuğu dünyaya getirmekten ziyade. Bizim büyüklerimiz de bir sürü 6-7 tane çocuk meydana getirmişler. Ya bunun ötesi yok. Bir zevk yerine mani olamamışlar. Yarınları hiç düşünmemişler. Ya bir çocuk az olabilir. İkinci çocuktan sonrası çok fazla olur. Mühim olan onları yetiştirmek. Harika yaptın o iş. Maalesef işte bizim ailelerimizde bize öyle bir sürü şey işte biz kalktık kendimiz mücadele verdik. Kendimiz şey yaptık kendimiz. Ya düşünüyorum 7 yaşımda çalışıyordum ben. Sağa sola gidip bir şey yapıyordum. Hayatı boyunca çalıştık. Başka bir şey yapmadık. Bize bir yol göstermiyorlar. Ben çıkıp geliyorum İstanbul'a, medeniyetin içine. Yardımcı olmaları gerekir. Ben alıp götürüyorlar oraya. Erzincan'a götürüyorlar. Sanki ne var Erzincan'da? Peki bir rol modelin var mıydı orada? Örnek aldığın, ben de onun gibi olacağım dediğin biri var mıydı? Şöyle diyeyim, bir amcamız vardı. Amcamın da babam kardeşi değil de Süleyman amca derdik. Fotoğrafçıydı memlekette şey yapıyor. Onun konuşmalarını bitirdik. Babam çok disiplin, döver, söver, kızar, bağırırdı. Yeri gelirdi, dinlemezdim sözünü, kaçardım. Ama babamın yaptıramadığın şeyi amcama söylediği zaman, bir gün amcamla karşı geldiği zaman alırdı karşıma, konuşurdu. Arkadaş gibi anlatırdı, şey yapardı. Ama konuşmasını bitirdim ben. Tam son söyleyeceği söz kalkacağım zaman, örneğin bir sefer saçları çok uzaktı, uzundu. Babam kısaltmıyordu. Dedi, Fethi dedi amcamız, ya dedi sana kısa saç da yakışır. Saçtan biraz kısalt dedi. Daha sevimli olursun. Ya o zaten amcam ne konuşursa kabul ediyorduk çünkü. Örnek var adamda. Büyükleri hata yapıyor. Büyükleri şunu şey yapmış. Ben buna bağırır, çağırır, hükmedersin size kişilik kazanırım. Onu düşünüyor. Ama o çocuğun dünyasını yıkıyorsun. Onu düşünüyor musun? O dünya yıkılıyordu. Benim geçmişteki çocukken öyle bir şeyi ispatlayamadım. Akrabam biri bu da sigara içiyor. Ya içmiyorum Haydar amca. Yok içi. Babama söylüyor. Baba içmiyorum ya. O gün bugün onu unutmuş değilim ya. Aradan geçmiş 80-70 sene geçmiş. Düşünebiliyor musun? O da etkilemişim ki. Şeyim yıkılmış benim yani. Öyle bir yerde ne yaşayacaksın ya? Oradan çıkacaksın, oradan gideceksin. Başka yapacağım bir şey. Şimdi sana bir şey soracağım ama evet, hayır ya da cevap vermek istemiyorum diyeceksin. Çocuklarını istediğin gibi yetiştirdin mi? Senin istediğin gibi oldular mı? Ya her şeye rağmen geldiğimiz topluma göre çok farklı oldular. Yetişti ama benim günümdeki şey daha başka
şey vardı yani yok değil. Mesela nasıl küçük hep benim sözlerimi dinlerdi. Büyüdüğümüz zaman da sözlerimi dinlerse ticarette çok başarılı oluruz, kendi hayatları iyi olur, kurtarırlar, onları düşünüyorduk. Ama o orada sattı, orada istediğimi alamadım. Orada bazı şeyleri düşündü. Örneğin orada söylediklerim, düşündüklerim birini yapacak olsa kendi hayatları kurtar, muazzam oluyordu. Ya, yapmadılar, canları sağ olsun. Yani Orada senin hatan var mı peki? Onları doğru yönlendiremediğini düşünüyor musun? vallahi o da eğer sevgiyi hata kabul ediyorsa aşırı sevdim. Yani hep sevgiyle yaklaştım. Bizim sülalede babam gibi hep askerden gelmişim, bana döverdi yani öyle dedim. Onunla nefret geliyordu bana. Çocukları ben elimi hiç vurmadım. Altan olsun olsun mümkün değil. Yanlış bir şey yaptıkları zaman yanında arkadaşlar falan varsa hiç dokunmazdım. Ancak şöyle uzaklaştırdım. Ya sizden de bir şey konuşulamıyor derdim. Ama bir gün sonra müsait olduğu zaman alırdım yanıma severek güzel anlatırdım yanlışının doğrusunu. O dönmekte ne beter olur. Yapmazdı abi. Yani ama bizim büyüklerde o yoktu. Onun özlemini tabii ki duyuyordu. Tabii ki heveslenirdik başkalarına. İşçilik yapan aileler vardı. Babam hayvan ticaret yapardı. İmkan vardı yani. O ailenin çocuğu okudu, memnun oldu. Karşılaştık seneden sonra. Bizler okuyamadık. Niye okuyamadın? Okula gidiyordum. Okuldan gelirken bahçeden elimden çantamı alırlardı, kuzuların peşine gönderirlerdi. Haliyle başarılı olamıyorduk okulda. Haliyle şey yapıyorduk. Traktör vardı, aldı yanına bizi yetiştirdi, şoför olduk ya. Hatta o zaman öğretmen dedi, oğlum dedi, yarın sen şoför olmayı düşünüyorsun. Diploman olman lazım dedi. Onun için de bitir bu sene burayı dedi. Tabii biz kaçtık. Sonradan dışarıdan diploma aldık. Ehliyet alacağım ya, ehliyet aldım. Bir akrabanın otobüsü vardı, ondan çalışıyorum. Bir gün bu okuldan çağırdılar, otobüs lazım. Beni gönderdiler. Çocuklar geldi, bindi. Baktım bizim öğretmen geldi, yanıma oturdu. Bana hani okulda ehliyet al diyen öğretmen. Çocukları rahatsız etmeyin şoförü falan dedi. Dedim zararı yok. Dedim hocam ben de senin taleben de 58 numara falan. Hani bana böyle dedin, şoför olamaz diyordun ya. Bak oldun dedi. Ne kadar tatlı bir insan değil mi? Zaman zaman duygulandırdı, zaman zaman güldürdü ama samimi bir şekilde aktardı duygularını. Böylelikle bugünkü bölümün sonuna geldik. İzlediğiniz, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere.